Merhabalar sevgili Koç ve yükselen burcu Koç, ay burcu Koç olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Koç burcu. Bakalım 16 gün içinde seni neler bekliyor? Kartlarımı son kez senin için bir karıştırıyorum. Bakalım sevgili Koç burcu arkadaşımı 16 gün içinde neler bekliyor diyorum. Şimdi ilk etkiyi aldık arkadaşlar. Şöyle bir yapalım. Kılıç onlusu, İmparatoriçe. Şimdi burada çok ani gelişen bir dakika, bir saniye, şeytan kartı. Şimdi sevgili Koç burcu, iş ve kariyer hayatında burada biri var. Bu kişinin burcu arkadaşlar Oğlak olabilir, Boğa olabilir, Kova, Terazi, İkizler olabilir. Aslında Toprak ve Hava grubu var. Kova, Terazi, İkizler birazcık daha baskın. Boğa, Başak, Oğlak arkadaşlar. Burada biri, bu nasıl bir şey? Şimdi biri seni tehdit ediyor olabilir. Bir anlaşmazlık var. Arkandan dönen bir işten bahsediyor. Bir sıkıntıdan. Yani kariyer hayatınla ilgili bir çöküş. Destenin altında da asa onlusu çıkmış. Yani sorumlulukların o kadar fazla ki önünü göremiyorsun sevgili Koç burcu. Bunun altında gelen kart. Evet, yani burada bir şeyler bitiyor arkadaşlar ve askıya alınan durumlar söz konusu. Şimdi bakalım. Destenin altını şöyle bir koyalım. Şimdi burada kariyer hayatınla ilgili ani bir bitiş, bir şeylerin yetememesi, önünü görememem. Fakat burada hava grubu ve toprak grubu. Bu kişiye karşı dikkat etmende fayda var. Çünkü burada hem tatlı, ya bu nasıl, çok ciddi bir kurnazlık var diyebilirim. Yani burada seni maddi manevi olarak konumunu aşağıya çekmek isteyen, senin enerjinden beslenmek isteyen bir kavga, bir tartışma çıkabilir. Gerçekten sırtımdan çok ağır darbe aldım diyebilirim. Seni aslında sen çok bereketliyken, yani tam bir imparatoriçe formundayken, çok bereketliyken, üretkenken, işte dürüstken, doğurganlığın yüksek, enerjin yüksek, kendini toparlamaya çalışıyorsun. Yani bak, zaten yere çakıldım çakılacağım kadar diyorsun sevgili Koç burcu ve o çakıldığım yerden kalkmak istiyorum diyorsun. Bu arada verdiğim burçlar arkadaşlar kişi veya kişilerin güneşi, yükseleni olabilir. Bazılarınız için ise bu bir enerji de olabilir. Sen yerden kalkıyorsun, enerjin yüksek, çok güçlü bir noktaya geliyorsun. Fakat burada biri bayağı bir düzenbaz diyebilirim. Kötü enerjilerle sana yaklaşan, yani burada etik seni olduğundan başka göstermek isteyen biri veya birileri sevgili Koç burcu. Daha çok iş ortamı arkadaşlar, tılsım üçlüsü gibi geldi ama bazılarınız için bu özel hayatta olabilir. Yani seni aşağıya çekmek isteyen biri, daha çok bu nasıl, kendi istediğini dayatan, hep ben diyen, arsız, hani bunu sayabiliriz arkadaşlar. Yani burada senin bir şeylerini kazanmanı istemeyen, seni aşağıya çekmek isteyen, yapmadığın şeyleri sen yapmışsın gibi gösterebilir, hatta tehdit bile edebilir. Bunlara karşı lütfen çok dikkat et ve burada diyor ki, senin bak burada çok ciddi bir sorun var. Kariyer hayatın ile ilgili. Bazılarınızda özel hayat da olabilir ama daha çok kariyer hayatı gibi geldi sevgili Koç burcu. Şimdi arkadaşlar, her yorumda söylüyorum. Evet, bu enerjiden bahsediyorum ama hepinizde kişi olarak çalışmaz. Bazılarınızda mesela kötü alışkanlıklarınızdır. İşte kötü alışkanlıklarınızdır ya da yapacağın yanlış bir tercih seni aşağıya çekebilir. Buna karşı da dikkat et. Şuraya bir kart alalım. Yani kılıç üçlüsü, aldatılma, kandırılma, ihanet, sana gelecek olan bir şeyin senden gitmesi. Dikkat et bunu, ama ne olursa olsun burada sana fırsat gelecek ve burada diyor ki senin çok dik duruş sergilemen lazım. Kendinden emin olman lazım, dik duruş sergilemen lazım. Yani burada her anlamda ben senin ciddi bir manipülasyona uğradığını görüyorum. Yani burada alman gereken bir iş var, bir proje var. Birileri sana baskınlık gösteriyor sevgili Koç burcu. Bu kişilere karşı dikkat et, tılsım şövalyesi. Ama bak, ne olursa olsun burası iyileşecek arkadaşlar. Yani burada kararlı olman, analitik düşünmen, duygusuz ol demiyorum ama duygularınla mantığını dengelemen çok önemli olacak sevgili Koç burcu. Bakın arkadaşlar, hep hava grubu. Şimdi buradan sen yırtacaksın ve burada sen bir şey başlatıyorsun. Yeni bir iş, yeni bir anlaşma, yeni bir oluşum, yeni bir çatı altına girmekle ilgili. Çok güzel bir etkiden bahsediyorsun. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi kılıç onlusu, kılıç üçlüsü. Bu çok özür dilerim.
Şimdi buradan evet sen çıkacaksın ama asla duygularına göre hareket etme. Tabii ki duyguların, mantığın dengede kalsın. Tamam mı? Bu tamam. Sen sabitliğini koruduğun zaman, kendine güvenini koruduğun zaman, çok mantıklı ilerlediğin zaman ki attığın imzalara kadar dikkat et. Mesajlaşmalarına, konuşmalarına dikkat et. Buradan çıkacaksın. Burada sana güzel bir fırsat verilecek sevgili Koç burcu. Güzel bir destek gelecek. Şimdi sağlık dikkatimi çekti. Çünkü burada kılıç üçlüsü, kılıç onlusu, eklem kemik rahatsızlıkları, arkadaşlar bel rahatsızlıkları, ayak bölgesi yani bacaklarla ilgili rahatsızlıklar olabilir. Bazılarınızda kafa bölgesiyle ilgili rahatsızlıklar, baş ağrısı aynı şekilde. Psikolojik olarak da çünkü burada seni aşağıya çekmek isteyen bir durum var. Bir kısmınız için ise kalp sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Yani bu daha çok bir rakip gibi. Senin iyiliğini istemeyen biri. Sevgili Koç burcu. Peki bakalım Tılsım Kraliçesi. Kadınlardan çok güzel destek alacaksın. Özellikle Boğa, Başak, Oğlak etkili hanımefendilerden, dişil enerjilerden destek alacaksın. Koç burcu. Hemen şöyle bir bakalım. Ay burası çok güzel. Çok güzel burası. Kupa onlusu ve güneş kartı, asa altılısı. Şimdi sen burada çok güzel bir başarıya imza atıyorsun. Yani burada birazcık şaşkınlık var aslında ama çok güzel bir başarıya imza atıyorsunuz sevgili Koç burcu. Yani burada yeni bir iş, yeni bir anlaşma, yeni bir başlangıç. Aslında bu bunun devamı gibi geldi arkadaşlar. Yani hem özel hayatını, bakın ilişkisi olan arkadaşlarım için söylüyorum. Çok güzel bir teklif alabilirsiniz. 16 günlük süreyi kapsadı ama ilişki hayatınızla ilgili çok güzel bir geçiş olacağını söyledi. Yani ilişkisi sağlıklı ilerleyen arkadaşlarım için. Sorunlu ilerleyenler ise bir şeyler bitip yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Çünkü burada aşk hayatıyla ilgili özellikle Boğa, Başak, Oğlak, Balık, Akrep, bir kısmınız için yay etkisi de var arkadaşlar. Böyle karşılıklı duyguların çok yoğun aktığından, fakat bir şeylerin seni yeterince tatmin etmediğinden, tamam hani o kişiden sevgi görüyorum, duygular çok yüksek ama bir şeyler beni tatmin etmiyor diyorsun. Ben daha sağlam bir şeyler, temelleri gerçekten sağlam olsun, eğlenmek istiyorum, o sevgiyi gerçekten yaşamak istiyorum dediğim bir durum var. Bu önümüzdeki 6 ve 10'lu vadelerde düzelecek ve yaz aylarında bu aşkı doyasıya yaşayacağını söyledi. Burada aynı zamanda kariyerinle ilgili küçücük başlattığım bir etkinin 16 günlük süre içerisinde bunun anlaşmasını yapacaksın, temellerini atacaksın sevgili Koç burcu ve bu sana gerçekten çok güzel bir başarı getiriyor olacak. Bakalım. Fakat şu baştaki çöküş beni çok üzdü arkadaşlar. Ama burası inanılmaz güzel. İzleyen bütün arkadaşlarım nasiplenir umarım. Burada bir sakinlik geliyor. Yani sanki sen burada bir sıkıntıyı hallediyorsun. Bakar mısın? Yani Tılsım Kraliçesi, Kılıç altılısı, Asa altılısı, Güneş kartı, kuponsu. Ben buradayım. Ben pes etmedim. Ben buradayım. Özellikle Aslan etkili, Yay etkili, Boğa, Başak, Oğlak etkili, sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Aynı zamanda bu burçlardan destekler alacaksınız arkadaşlar. Ekstra bir şans. Bir de Akrep etkili olanlar diyebilirim. Evet. Ay burası çok güzel. Bunu böyle uzun uzun konuşabilirim. Evet sonunda yaptım. Evet sonunda başardım. Evet sonunda istediğimi aldım diyebileceğim bir etki olacak senin için. Peki bakalım. Fakat şunu söylemek istiyorum. Düşünmeden bir şey yapmamaya dikkat et. Düşünmeden hareket etmemeye. Az önce dedim ya, attığın imzalara da dikkat et. Burada yaptığın bir davranış bile olumsuz etki yaratabilir. Çünkü birazcık kafa karışıklığı da var. Ya iniyorum çıkıyorum, bir de bu sorunla uğraşıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum dediğim bir durum var. Yani o mantık noktasını çok iyi dengelemen lazım. Çok iyi dengelemen lazım. Ve burada aynı zamanda eline geçecek olan bir para da var. Bu para seni rahatlatacak sevgili Koç burcu. Seni rahatlatacak bir para ama şu var, hani benim hak ettiğim şey bu değil. Ben daha fazlasını hak ediyorum. Daha fazlasını hak ediyorum, çalışıyorum, üretiyorum, ya yetmiyor. Bu para bana yetmiyor, bu sevgi bana yetmiyor. Bak hem aşk hayatın için hem de kariyer hayatın için. Bu bana yetmiyor diyorsun ve sonrasında farklı alternatifler, farklı kazanç kapıları, farklı gittik arkadaşlar. Farklı yöntemler geliştiriyorsun ve bu konuda oldukça şanslı olacaksın sevgili Koç burcu.
Burada arkadaşlar şunu da hani dedim ya, bir rakip, yani uğraşman gereken bir durum var, kişi var ve bir düşmanın var, bir rakibin var dedim ya. Bir kısmınız için evet bu kişisel olarak çok farklı gösterir tabii ki. Enerjisel olarak, bu yüzden herkesin faydalanması için değiniyorum. Enerjisel olarak burada şöyle de bir durum var. Yani bu nasıl bir şeydi? Evet, orada bir tıkandım arkadaşlar. Neyse, siz bu duruma bir dikkat edin sevgili Koç burcu. Şöyle bir bakalım. Yani sonda gelen kartlar çok güzel olunca ben de böyle bir peki bakalım. Onu zaten söylemiştim, yani attığın adıma dikkat et. Şimdi burada yaratıcılığın çok yüksek olacak ve duygularını dolu dolu yaşayabileceksin. Ya zaten burada az ile yetinmekten yoruldum. Çünkü diyorsun ki ya ben çalışıyorum, emek veriyorum. Emeğimin karşılığı bu mu? Şimdi arkadaşlar şunu söyleyecektim. Bakın, süreç aslında iyi gidiyor. İyi gidiyor. Olayları toparlayabilecek gücün var. Zekan var. Destek altındasın ama yaptığın küçücük bir hamle, küçücük ya o an onu yapmaman gerekiyordur, yaparsın. O an onu söylememen gerekiyordur, söylersin gibi. İşte bu yüzden bunlar çok önemli. O yüzden dikkat et. Sakin hareket etmek, tedbirli olmak, düşünmeden adım atmamak senin için çok önemli. Ben böyle söylediğim zaman çok güzel geri dönüşler oluyor arkadaşlar. Tam da dediğiniz gibi yapıyorum. Evet, böyle oluyor gibi. İşte bunlar çok önemli. Yoksa diğer türlü dinle dinle dur, hiç fark etmez. Şimdi burada yaratıcılığın çok yüksek olacak. Şöyle bir bakalım. Ama işte bak, yine bir önünü göremiyorsun. Güç kartı. Bakalım. Şimdi burada çok güzel bir ortaklık var. Bakın arkadaşlar, bazınız için önümüzdeki 8 gün birazcık daha sıkıntılı geçebilir. Bak, senin kendi kendine yaptığın bir şey. Kendi kendine yaptığın bir şey. Bu yüzden onun altını sürekli çizdim ya. Hani attığın adımlara çok dikkat et diye. Şimdi burada çok güzel bir anlaşma, çok güzel bir teklif, çok güzel bir işbirliği, fakat büyük bir kısmınız için 8'li vadelerdir emek verdiğim fakat seni tatmin etmeyen ya da yarım kalan bir proje, yarım kalan bir işten bahsetti. Burada egonu da çok iyi dengelemen lazım. Çünkü neden? Eline geçecek olan bir fırsat var, yapacağın bir başlangıç var. Eğer egosal hareket edersen ya da hani bunu yaptım, bunu da yaparım, işte bu geldi, kesin şu da olur gibi yavaş yavaş, sakin sakin, tedbirli hareket etmen lazım dedi. Şöyle bir bakalım. Evet, yani bunlara dikkat etmezsen tam bir şey olacak derken yine bir sarmalın, yani bir çıkmazın içerisine geçiş yapabilirsin. Şuraya bir adet daha almak istiyorum senin için. Hemen bir bakalım. Evet, burada ciddi bir dönüşüm yaşanacak dedi arkadaşlar. Zaten devamını da çekiyor olacağız. Eril faktörlerle özellikle zıtlaşmamaya dikkat et. Eril kişiler, çünkü burada güçlü insanlarla evet işbirliği yapacaksın. Güzel bir destek de gelecek ama zıtlaşmamaya dikkat et. O sanatsal tarafın yüksek olacak, hislerin yüksek olacak ama denge ve egosal hareket etmemen senin için çok önemli. Bir adet şöyle mesaj alalım. Bakalım arkadaşlar, sizde 2 kart birden düştü. Hemen bunu alacağım. Şöyle bir yapalım. Bir dakika. İz peşinde, bak diyor ki belki de hedeflerini yeniden değerlendirmenin ve yeni bir yol bulmanın zamanı gelmiştir. Yeni bir strateji geliştir dedi. Aslında Aslan Adam bize bunu da anlatmadı değil sevgili Koç burcu. Farklı, yani eski bildiğinden çok daha farklı ilerlemek senin için çok sağlıklı olacaktır. Ve şimdi neden aldım? Bundan dolayı aldım. Söylediğimin üzerine düştüğü için dost görünen. Kimi dinlediğine bak, yanlış yönlendirilebilirsin. O yüzden çok tedbirli ol sevgili Koç burcu. Kimi dinlediğine ve ne paylaştığına tedbirli ol ki burada kazanacağın güzel etkiyi kaybetme. O yüzden sürekli altını çiziyorum. Kimi dinlediğine ve ne paylaştığına dikkat et. Herkes senin iyiliğini düşünmeyebilir. Herkese güvenmemekte. İşte tedbir. İşin başı tedbir arkadaşlar. Ve bak, bu çok güzel. Şimdi burada kupa ikilisi ve kupa kralı bunu da anlattı. Arkadaşlar, aşk hayatınızla ilgili de çok güçlü bir bağlantı. Yani uzaktan uzağa bile birine karşı büyük bir yakınlık hissedebilirsin. Ama bu sadece aşk içinde değil, şöyle. Birisine karşı enerji dolu bir bağ hissedeceksin. Bak, hissel olarak hani şey deriz ya ona karşı bir yakınlık hissediyorum.
İçinde çok saf bir şey var. İşte onu düşünüyorum. Onda bir iyilik var, bir güzellik var, hissediyorum deriz ya, böyle bir şeyden bahsetti. Ona güven. Hislerine de çok güven. Ama çok da fazla duygularda kaybolma. Onun arkadaşlığı sana pek çok nimet getirecek dedi. Bu çok güzeldi. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.